Evet arkadaşlar, merhabalar. Yine bir ayrıntılı bir dosyayla beraber olacağız. Geçen en son yayınladığımız dosya Doğu Akdeniz'le ilgiliydi. İlginize çok teşekkür ederim. Yorumlarınıza da çok teşekkür ederim. Sizin desteğiniz sayesinde çok izlenen bir bölümlerden bir tanesi daha oldu. Bugün biraz geçen sefer S-400 konusuyla Doğu Akdeniz'i ilişkilendirmiştik. Ama S-400'e çok az bir süre vermiştik. Bu sefer biraz daha S-400 konusunu açmak istiyorum. Ve S-400 konusunda da hem biraz teknik bilgiler hem de bu sürece nasıl geldik ve hangi aşamadayız onu da bir konuşmak istedim. Birçok konu konuşuluyor. Ya bu S-400 nedir ki bu kadar? Hani Türk-Amerikan ilişkilerini yıkıma kadar götürebilecek olan bir noktaya getirdi sorusunu soran arkadaşlar oluyor. Yani ya bu sonuçta bir savunma sistemi. Hani nükleer füze yapmadık, başka bir şey yapmadık diyen arkadaşlar var. Nedir bu? Evet arkadaşlar, aslında S-400 hava savunma sistemine ilk alındığı zamanlarda benim yorumumu hatırlayanlar muhtemelen bilirler. Yüksek irtifa hava savunma sistemi dediğimizde aslında bir tercihten de bahsediyoruz demiştim. Bu tercihlerden bir tanesi, siz böyle kritik bir sistemi alıyorsanız yakın dönemde bu ülkeyle bir çatışma yaşamayacağınızı ve bu ülkeyle uzun vadede bir ortaklık yaptığınızı da gösterir. Yani hangisinden bahsediyorum şu anda? Tabii ki bu anlaşmayı, S-400'ü Rusya'da imzaladığımızı düşünürseniz, biz Rusya'yı bu anlamda bir düşman olarak görmüyoruz. Görmek zorunda mıyız? Değiliz. Ama düşman olarak nitelendiren ve bu konuda çok da fazlasıyla hedef gösteren bir ülke var. Hepimizin bildiği ABD. ABD'nin potansiyel anlamda nasıl Rusya üzerinde baskı yaptığını hatırlayalım ve onun üzerinden değerlendirelim bu konuyu. Düşünün, Almanya ekonomik olarak dünyanın ticaret fazlası veren, yani dış ticaret fazlası veren önemli ülkelerden bir tanesi. Avrupa Birliği'nin birinci ülkesi diyebiliriz, ekonomik güç olarak birinci ülkesi diyebiliriz. Hatta Avrupa Birliği'ni sırtında taşıyan ülke diyebiliriz. Avrupa Birliği'nin bu ülkesine karşı da aynı tedbiri yapıyor. Yani Rusya ile imzalamış olduğu Kuzey Akım 2, yani bizim Türk akımına benzer bir boru hattının geçmesiyle ilgili aynı tehditleri, aynı boyutlarda gösteriyor. Evet, o zaman başka ülkelerin başka türlü potansiyel anlamda farklı yorumlar olabiliyor. Almanya da Rusya'yı yakın dönemde görmüyor. Ama İngiltere, Rusya'yı potansiyel tehditlerin birinci sırasında gören ülkelerden bir tanesi. Fransa'nın algısı Rusya ile ilgili farklıdır. İşte Polonya'nın farklıdır, Romanya'nın farklıdır. Her ülkenin farklı olabilir. Ticari ilişkileri de farklı olabilir. Ama ABD bu işe böyle bakmıyor ve Rusya'yı potansiyel anlamda tehdit görmeyen ülkeleri de bu safa çekmeye çalışıyor. Yani Rusya'yı bir şekilde yalnızlaştırma politikasına gidiyor diyelim. Bunu nereden anlıyoruz? Bugüne kadar bahsettiğim konuların tamamını yorumlarken kendi üzerimden değil, yani kendi ülkemiz üzerinden değil, çoğunlukla şuna çok dikkat ederek yapmaya çalışıyorum. O ülke için kendi kaynakları ne diyor? O ülke için kendi güvenlik anlamında stratejileri nedir diye bakmayı tercih ederim. Amerikalılar özellikle makro planlarını açıklamaktan çekinmezler. Yani ana kara dedikleri ABD'nin kıtasının, yani Amerika kıtasının güvenliğinin sağlanması ile ilgili belli stratejileri var. Ve bunu ulusal anlamda da bir normla açıklamış durumdalar. Mesela bir tanesi, ana karada, yani Amerika kıtasında Rusya ile ilişkili kuran hiçbir ülkenin yaşamasına müsaade etmezler.
Bu bir doktrindir. İşte bunun en önemlini görüyoruz. Geçmişte de görmüştük. Rusya ile kim ilişki kurmaya kalkarsa ya darbeyle devrilmiştir ya da başka bir organizasyonla çökertilmiştir. Ekonomik ambargolar dahil olmak üzere her türlü faaliyeti icra etmişlerdir. O zaman şuradan gidelim mi? İkinci önemli konulardan bir tanesine, kendisine yakın potansiyel anlamda bir deniz gücünün oluşmasına asla müsaade etmezler. Yani deniz gücünü, dünyanın en büyük deniz gücü yaparak ana karanın ulaşılmazlığını sağlamaya çalışır. Üçüncü konulardan bir tanesi, Rusya'yı Avrupa'yı angaje ederek Avrupa kıtasında durdurmaya çalışır. Yani ana karanın güvenliğini Avrupa'nın güvenliği adı altında orada tutmaya çalışır. İşte son dönemde Avrupa'ya gönderilmiş olan Soğuk Savaş döneminden sonraki işte tank sayısını, füze sayısını, uçak sayısına baktığınızda bunu çok net olarak anlayabilirsiniz. Başka bir şey daha var. Önemli şeylerden bir tanesi. Rusya'nın sıcak denizlere inmesini, yani işte Akdeniz diye tabir ettiğimiz bölgeye inmesini ve Rusya'nın güney kanadında Türkiye'yi potansiyel bir tehdit olarak algılamasına devam etmesi üzerine kuruludur. Maddelerden bir tanesi. Bir kez daha altını çiziyorum. Rusya'nın Türkiye'nin de Rusya'yı potansiyel bir düşman olarak nitelendirip buraya büyük miktarda kuvvet ayırması üzerine konuşulur. Şimdi diyeceksiniz ki, ya bu kadar mı hassas dengeler? Bir örnekle açıklayayım size bunun ne kadar doğru olduğunu anlamak adına. Hatırlarsanız 2003'teki tezkere diye tabir edilen Irak'la ilgili tezkere konusunda ABD'nin askerlerinin Türkiye üzerinden Irak'ın kuzeyinden içeri girmesiyle ilgili tezkere çıkmayınca daha sonraki yıllarda ABD'liler şunu söylemişti: bütün stratejimizi değiştirmek zorunda kalmıştık. Hatta kayıplarını Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalışmışlardı ama hepiniz biliyorsunuz kuzeyden giren onun yerine hava indirmeyle bu işi icra etmişlerdi. Toplam kuzeyden gelen bir dost ateşi haricinde bir kayıp vermemişlerdi. Ama stratejiyi oluştururken, konsept oluştururken işte çok büyük değişikliklerin olmamasına dikkat ediyorlar Amerikalılar. Düşünün, hiç kayıp vermedikleri bir organizasyon için bile yıllardan beri bir kan davası güdebiliyorlar. O zaman asıl itiraz ettikleri S-400'ün kendisinin hava savunma stratejisi değil. Kendi stratejilerinin birinci kaynaklarından bir tanesi olan, önemli noktalarından bir tanesi olan Türkiye-Rusya ilişkilerinin iyi olmaması üzerine endeksli. Ama yüksek irtifa hava savunma sistemi dediğinizde bu tercihinizi bir şekilde belli ediyorsunuz. Rusya da aynı şekilde belli ediyor. Sizinle ekonomik ilişkilerin, işte Türkiye ile turizm faaliyetleri, işte nükleer anlaşmalar dahil olmak üzere karşılıklı birçok işbirliği konusunu, işte buna Türk akımı dahil olmak üzere birçok konuda, işte Suriye dahil olmak üzere birçok konuda işbirliği yapıyorsunuz. S-400 bunun küçük bir noktası. Egemenlik üzerinden size hangi ülkeyle ilişki kuracağınızı söyleyemeyeceğine göre egemenliğinizi yanından dolaşabileceği başka bir madde bulmak zorunda. S-400. S-400 olmadığını herhalde söyleyeli ben 2,5 yıl olmuştur. Bu tercihi bu şekilde okuyor Amerikalılar. O yüzden bir hava savunma sisteminin neden bu kadar gürültü çıkarttığının, bir saldırı silahı olmayan bir sistemin neden bu kadar gürültü çıkarttığının bir tane stratejik tarafı var. İkincisi, bu işin ekonomik tarafı var arkadaşlar. Dünya pazarının en büyük lider satıcısı, açık ara satıcısı hepinizin bildiği üzere kim? ABD. Ve ABD bu konuda dünyada 4 tane üreticiden bir tanesi. Rusya'nın bu pazarda büyümesini istemiyor. Ve bu pazarda açıkçası kendi Patriot'ına göre çok daha iyi konumda olan bir füze sisteminin, belki maliyet anlamında da daha düşük olan bir füze sisteminin bu kadar yaygınlaşmasından da pek fazlası hoşlanmıyor. Trump ilginçtir, 2 gün önce yaptığı bir açıklamada
ya ben barış istiyorum ama bu silah lobisinin yapmış olduğu faaliyetleri bir türlü engelleyemiyorum demişti. Yani silah lobisinin ne kadar güçlü olduğunu düşündüğünüzde Amerikan pazarının kaybedilmemesi konusunda rekabetçi ortamın yaratılmaması konusunda bir baskıcı politikanın neden kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Diyeceksiniz ki yani Türkiye 2,5 milyar dolar bunun önün açılacağından korkuyorlar. Bir yerden başlanacağını ve diğer ülkelerinde bu silah sistemini alarak büyük bir pazar kaybedecek.